Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Karademir. Etkili iletişim serimizin ikinci bölümünde konumuz iletişim bozukluğu. Yani gün içerisinde yaşadığımız birçok problemin yegane nedeni. Bu videoda iletişim bozukluğunun temel nedenlerinden bahsedeceğiz ve bunları nasıl aşabileceğimiz hakkında konuşacağız. Tabii videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tabii önce bir tanımlama yapmalıyız. İletişimin ne olduğu kısmını ilk bölümde zaten tanımlamıştık. Bu bölümde iletişim bozukluğunu tanımlayalım. Peki iletişim bozukluğu nedir? Verilmek istenen mesajın alıcıya kısmen ya da tamamen ulaşamaması ya da doğru ulaşamamasıdır iletişim bozukluğu. Yani mesajımız kişiye ya ulaşmıyor ya da yanlış ulaşıyor, doğru ulaşmıyor. Bu durumda aslında iletişim bozukluğunun iki temel nedeni var. Yani mesajımızın ulaşmaması ya da doğru ulaşmaması. Şöyle bir baktığımızda gerçekten de iletişim problemlerimizin temelde bu iki nedene dayandığını görürüz. Peki ama buna neler neden olur? Şimdi biraz da bunları irdeleyelim. Önceki bölümde iletişimin temel unsurlarından bahsetmiş ve bunların eksikliğinin iletişim performansını düşürdüğünü belirtmiştim. Şimdi kısaca biraz bunlara göz atalım. 1. Gönderici ve alıcıdan kaynaklı iletişim bozukluğu. Mesela kendimizi bir gönderici olarak kabul edelim. Bir şey anlatıyoruz ve bu durumda eğer ses tonumuz yeterli gürlükte ve netlikte değilse, telaffuzumuz ve diksiyonumuz iyi değilse, anlaşılır değilse, kullandığımız görsel materyaller mesajı iletmede yetersiz kalıyorsa mesajımız alıcıya eksik gidecektir ya da hatta belki de hiç gitmeyecektir. Bu nedenle ilk olarak bunun kontrolünü yapmamız gerekir. Bir anlatımda bulunurken zihnimizin ve bedenimizin sadece o iş ile ilgili olması gerekir. Çünkü aynı anda başka bir şey yapıyor ya da düşünüyorsak bu iletişim performansımızı kötü yönde etkileyecektir. Şimdi gelelim alıcı durumuna. Burada alıcının anlatıcıya olan alakası oldukça önemlidir. Çünkü kişi eğer sadece konuşma sırasını bekliyorsa zaten söylenenleri de dinlemeyecektir. Yani alıcı konuşma sırasını beklemek yerine aktif bir şekilde dinlemelidir. Çünkü dinlemek pasif değil aktif bir durumdur. O an zihnini ve dikkatini sadece anlatıcıya vermesi gerekir. Ayrıca alıcının duyu kanalları da oldukça önemlidir. Mesela işitme ya da görme problemi olan birisine de ona göre kanallar kullanılarak ulaşmamız gerekir. Yoksa aksamalar olur. Ayrıca dinleyicinin önyargıları da oldukça önemlidir. Tabii bu konulara daha sonra detaylıca değineceğiz. Diğer önemli kavramlar ileti ve şifre. Yani yine çok fazla ihmal edilen iki önemli unsur. Öncelikle doğru, tutarlı ve tam bir argümana ihtiyacımız var. Yani söylediklerimiz net, tam ve tutarlı olmalıdır. Aksi takdirde dinleyicinin ilgisini çekemeyiz ve konu bütünlüğünü sağlayamayız. Diğer önemli husus ise şifre. Yani alıcı ve gönderici arasındaki ortak şifre. Mesela İngilizce bilmeyen bir kişiye İngilizce konuşursak söylediklerimizi anlamayacaktır. Yine aynı şekilde ortak bir kelime haznesi kullanmazsak iletişimde aksamalar olacaktır. Bu nedenle bazen daha sade konuşmamız gerekir. Eğer karşımızdaki insan söylediklerimizi anlayamayacaksa ağır bir dil kullanmanın hiçbir önemi yoktur. Ve eğer görsel materyaller kullanıyorsak bunların da alıcı tarafından anlaşılabilir olduğuna emin olmalıyız. Sıradaki aşama bağlam. Bu konuda dilimizin hem çok iyi hem de çok kötü olan bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Bir kelime ya da kelime grubuna çok farklı anlamlar yüklenebiliyor. Bu duygu ve düşüncelerimizi çok daha iyi bir şekilde ifade edebilmemizi sağlarken aynı zamanda neyi kastettiğimizin anlaşılamamasına da neden olabiliyor. Bu nedenle kullandığımız mecaz anlamları yeterince iyi bir şekilde anlatabilmeliyiz ve deyim ve benzetmeleri doğru kullanmalıyız. Ve son olarak yine Hazreti Mevlana'nın o meşhur sözüne değineceğim. Sen ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. Yani karşımızdaki insanın karakteri, önyargıları ve buna benzer filtreleri de yine iletişimin önünde bir engel teşkil edebilir. Tüm bunların dışında iletişim bozukluğunun temel nedenleri arasında yanlış üslup ve tahammülsüzlük de sayılabilir.
Yani eğer doğru bir üslup kullanmıyorsak ve tahammülsüz biriysek normal ya da kötü bir durumu çok daha kötü bir hale getirebiliriz. İletişim kanalını tamamıyla kapatabiliriz. Fakat doğru bir üslup kullanarak ve tahammüllü olarak kötü bir durumu iyi bir duruma çevirebilir, iletişimin ve konuşarak anlaşmanın yolunu açabiliriz. Mesela bunu trafikte çok sık yaşarız. Birisi bir hata yaptığı zaman sürekli kornaya basmak ya da küfürler savurmak, el kol hareketleri yapmak hiçbir problemi çözmediği gibi çoğu zaman da trafiğin daha fazla tıkanmasına neden olur. Fakat bunun yerine hoşgörülü bir şekilde yol verirsek, kavgaya girmezsek trafiğin akışını bozmayacağız ve aynı zamanda da gün içerisindeki enerjimizi boş yere harcamamış olacağız. Yani doğru bir üslup kullanmak ve tahammüllü olmak da yine iyi bir iletişim kurmanın yegane kurallarından birisidir. Yani özetlersek iletişim tüm zihnimizi, bedenimizi ve kalbimizi yönelttiğimiz zaman verimli bir hale gelecektir. Aksi takdirde iki insanın sözler sarf ettiği bir gürültü olmaktan ileriye gidemeyecektir. Nasıl daha iyi iletişim kurabileceğimizle ilgili bölümler ileride devam edecek. Bugünkü videomuzda iletişim bozukluğunu tanımladık ve buna neden olan bazı unsurlardan bahsettik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, duygu ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz faydalı içeriklerin artması için destekleriniz oldukça önemli. Bu nedenle videoyu paylaşarak daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.